Herkese merhaba. Bugün yine dolu dolu bir Ramazan menüsüyle karşınızdayım. Haydi tariflere başlayalım. İşe önce çorbayı yapmakla başlıyorum. Gördüğünüz gibi 3-4 diş sarımsağı ya da daha fazlasını kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Onları ayıklamakla başlıyorum. İsterseniz hiç sarımsak kullanmayabilirsiniz ama piştiği için kokusu da rahatsız etmeyecektir. Bence kullanın, çok da lezzet katıyor çorbalara. Soyduğum sarımsakları doğramaya başladım. Bir tencerede kemikli et haşlamıştım. Hem eti hem de suyunu kullanacağız arkadaşlar çorbada. Acayip lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben tencerede haşladım arkadaşlar eti ama isterseniz düdüklüde de pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eti dikmeye başladım. Hem lezzetli hem de çok şifalı bir çorba arkadaşlar. Bu işlemin ardından çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Dolu dolu bir yemek kaşığı unu sıvı yağda güzelce kavuruyoruz. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Unun kokusu çıkana kadar da kavuruyorum. Altı çok açık değil ocağımın. Hafif kısık görüyorsunuz böyle. Kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra ister biber ister domates salçası kullanın. Ben yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası kullandım. Onu da kavurduktan sonra doğradığım sarımsakları ilave ediyorum. Onları da bir güzelce pişiriyorum. Ve üzerine suyunu ilave etmeye başlıyorum. Ben soğuk su kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu ilave ediyorum. Tencerenin yarısına gelene kadar su kullandım. Üzerine et suyu da ilave edeceğim. Eğer koyu olursa daha sonradan sıcak su da ilave ederim. Aslında kıvamı çorbayı sizin nasıl sevdiğinize bağlı. İster biraz daha sulu, isterseniz de koyu yapabilirsiniz. Kaynatıyoruz arkadaşlar. Eğer un topak kalırsa blenderdan geçirebilirsiniz eti koymadan önce. Et suyunu ve eti de ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi. Üzerine baharatlarını ilave ediyorum. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ben pul biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Farklı olarak da siz başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Çorba yeteri kadar kaynadı. Baharatlarını da ekledim ve altını kapatıyorum artık. İster misafirlerinize ister kendinize yapın. Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz içerisine et koymayabilirsiniz. Sadece et suyuyla da yapabilirsiniz. O zaman da içine şehriye koyarsınız. Öyle de çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde hazırladım. Üzerine biraz maydanoz koydum ve hazır çorbam. Şimdi pirinç pilavına başlayacağım arkadaşlar. 1 su bardağı pirinci ıslattım. Eğer kalabalıksanız siz daha fazla da yapabilirsiniz. Suyun içinde bekleteceğim pirinçleri. Tavuk mantar sote yapacağım. Biz 2 kişi olduğumuz için malzemeleri az kullanıyorum. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Daha önce bütün tavuktan göğsünü doğrayıp böyle buzluğa atmıştım arkadaşlar. Şimdi onları pişirmeye başladım. Tavuk pişerken ben de mantarları gördüğünüz gibi doğramaya başladım. 2 kişiye göre yaptım ben bunları. Gördüğünüz gibi mantarlarım bu şekildeydi. 3-4 adet de yeşil biber kullandım. İsterseniz eğer varsa evinizde kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Ara ara tavukları karıştırıyorum. Bakın kendi suyunda pişiyorlar. Ekstra bir su ilave etmedim. Üzerlerine şimdi mantarlarını eklemeye başladım. Ben sadece biber kullandım ama isterseniz soğan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaparken özgürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi salçalı yemek olarak değil de kremalı olarak da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Mantarı ve biberi ekledikten sonra hafifçe karıştırıyorum ve pişmesi için kapağını kapatıyorum. Altı kısık şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Mantarlar da kendi suyunu salacak. Kendi suyunda çok güzel pişecekler arkadaşlar. Eğer suyu az gelirse tekrar su ilavesi yapabilirsiniz. Sıcak su ilavesi. Çok az salça ve yazın yaptığımız domates soslarından ilave ediyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi siz kremalı mantar da yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi salçalı yemek de yapabilirsiniz. Bana kalsa ben hafif diri şekilde de yerim arkadaşlar. Ama babam çok pişmiş şekilde sevdiği için biraz daha fazla su ilave ediyorum ben yemeklere. Gördüğünüz gibi baharatlarını da ilave ettim. Karıştırıyorum. Bakın suyu gayet yeterli. Ama yetmez derseniz dediğim gibi benim gibi sonradan su ilave edebilirsiniz. Ara ara gidip gelip karıştırıyorum dibine yanmasın diye. Suyu var mı diye kontrol ediyorum. Ve şimdi de pirinç pilavımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Pirinç pilavı bol yağı sever. Gördüğünüz gibi yağını koyduktan sonra üzerine şehriyesini ekledim. Arpa şehriye kullandım. İsterseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz. Güzelce kavuruyorum onu. Pirinçleri suda bekletmiştim. Bol soğuk suyla da yıkadım. Gördüğünüz gibi arpa şehriyeleri de kavurduktan sonra üzerine pirinçlerini ilave ediyorum. Altı kısık bu arada ocağımın.
Ben bu şekilde pişiriyorum. Siz nasıl pişirmek isterseniz öyle pişirebilirsiniz. Altı kısık olacak şekilde güzelce pirinçlerimi kavuruyorum. Pirinci uzun süre kavurmak çok önemli arkadaşlar. Çok az da tereyağı kullanıyorum. Damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Tereyağını da ekledikten sonra güzelce kavurmaya devam ediyorum. Ve en son tuzunu ilave edip sıcak suyu da koyduktan sonra kapağımı kapatacağım. Pişirmeye bırakacağım. Arkadaşlar ne kadar güzel pişirirsek pişirelim bence pirinçten pirince çok fark ettiği için birinde çok güzel yapabiliyorken diğerinde daha lapa yapabiliyoruz. Bence hiç sorun değil, her türlü yeniyor. Tuzunu da karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi çok az üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum ve hemen kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Kapağı kapattıktan sonra altı en kısık şekilde pişirmeye bırakıyorum. Suyunu çektikten sonra bakın gayet güzel pişti. Tane tane pirinçlerimiz oldu. Pilav yapmak bu kadar kolay bence arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Bakın mantarı da gösteriyorum. Üzerine su ilave ettim. Pişmeye devam ediyor. Söylediğim gibi bana kalsa bu aşamadan çok önce de altını kapatırdım ama babam daha çok pişmiş sevdiği için pişirmeye devam ediyorum. Sıra aşırı kolay bir tatlı yapımına geldi arkadaşlar. Ben 2 kişilik yaptım. İsterseniz miktarları artırarak daha fazlasını da yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı dolu dolu nişasta, yarım su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı da kakaoyu güzelce karıştırıyorum ki topak topak kalmasın. Ben tatlıları yaparken genelde kuru malzemeleri öncesinde böyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Toplamda 2,5 su bardağı süt kullanacağım. Ama önce 1 su bardağını koyup güzelce bir karıştırıyorum. Ocağın altı açık değil bu arada. Sütün hepsini ilave ettikten sonra topaklık kalmadı. Çünkü karıştırdım. Daha sonra da ocağın altını açıyorum. Pişene kadar devamlı karıştırıyorum. Bakın aşırı kolay bir tatlı. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz altına magnolia gibi bisküvi parçacıkları koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi sade yiyebilirsiniz. Muz koyabilirsiniz. Ne isterseniz öyle yapabilirsiniz. Tatlı bakın sürekli karıştırdım. Fokurdadı ve hemen altını kapatıyorum. Üzerine yarım paketten daha az vanilya koyacağım. 1 tatlı kaşığının ucuyla tereyağı ilave edeceğim. Ve evde minik minik çikolatalar vardı. 3-4 pakette onlardan ilave ettim. O kadar lezzetli oluyor ki. Ramazana da böyle gayet pratik tarifler bence yakışır. Çok da hafif bir lezzet. Şekeri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha çok ya da daha az. İçeriğini zenginleştirmek de tamamen size kalmış. Söylediğim gibi ister bisküvi kullanın, ister kek parçacıkları kullanın, isterseniz boş yapın, meyvelerle süsleyin. Tamamen size kalmış. Tatlım hazır. Kaplarına boşalttım ve soğuması için bir kenara aldım arkadaşlar. Pilavı gösteriyorum şu anda tane tane. O kadar güzel oldu ki. Bakın menümüz hazır. Tavuk mantar sote pişti. Çok güzel oldu. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir menü arkadaşlar. Sizi yormadan kolayca rahatlıkla çıkarabileceğiniz bir menü. Gayet lezzetli. Herkesin sevebileceği lezzetler. Damak zevkinize göre farklılıklar yapabilirsiniz içeriğinde. Gördüğünüz gibi yine yazın hazırladığımız meyve suyu koydum yanına. Çorbamız böyle görünüyor. Lezzet olarak da hepsi çok güzeller. Yine tavuk sotemiz bakın çok güzel oldu. Ramazan'da biraz daha sulu yemek tercih edildiği için arkadaşlar biraz daha buna yönelik menü yapmaya gayret ettim. Tane tane pilavımız da oldu. Bakın güzelliğine. Farklı menüler de yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Yanına yine videolarımda mevcut olan kırmızı lahana turşusu var. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun. Görüşmek üzere.